izleyicilerimiz, Almanya'da yeni kurulan hükümetin özellikle bizim vatandaşlarımızı, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren adımlar atacağı yönünde bilgiler, paylaşımlar gelmeye başladı. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi de çifte vatandaşlık konusu. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya çifte vatandaşlığı kabul etmiyordu. Şimdi bununla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılacak. Bu Alman vatandaşlığına geçişinde kolaylaşacağının bir diğer habercisi, hem Türkiye vatandaşlığı hem de Almanya vatandaşlığı artık yasal bir noktaya gelecek. Gizli kapaklı vatandaşlık saklamak gibi bir durum söz konusu olmayacak. Şimdi bakın, kurulan bu hükümetin ortaklık anlaşmasında, 177 sayfalık ortaklık anlaşmasında bu konulara da değiniliyor. Alman vatandaşlığına geçiş ve bunun yanı sıra çifte vatandaşlık konusunda nasıl bir anlaşma yapıldı? Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde, aylarda hangi yasalar çıkartılacak? Aynen şu ifade kullanılıyor. Bakın, çağdaş bir vatandaşlık yasası yapılacak. Çoklu vatandaşlık kabul edilecek. Yani çifte vatandaşlık konusu. Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılacak. Alman vatandaşlığına geçiş için gerekli süre 8 yıldan 5 yıla, topluma çabuk uyum sağlayanlara 6 yerine 3 yıla kadar indirilecek. Almanya'da doğan çocukların ebeveynleri, yani anne ve babalarından birisinin 5 yıldır yasal ikameti varsa, değerli izleyicilerim, yani bir çocuk doğuyor Almanya'da, onun annesi ya da babası eğer 5 yıldır Almanya'da yaşıyorsa otomatik Alman vatandaşı olacaklar. Anne de baba da Alman vatandaşı olacak. Gelecek kuşaklarda edinilen diğer ülke vatandaşlığının sürdürülmesinin sağlanması incelenecek. İlk kuşakta Alman vatandaşlığına geçmedeki yeterli dil koşulu hafifletilecek. Vatandaşlık için koşul olan Alman toplumuna uyum kavramı netleştirilecek. Vatandaşlığa geçme konusunda bir kampanya yapılacak. Şimdi değerli izleyicilerimiz, burada çoklu vatandaşlığın, yani çifte vatandaşlığın önü açılıyor. Bu anlaşılıyor. Aynı zamanda vatandaşlığa geçiş için bugüne kadar mevcutta bulunan sert kurallar da değişiyor. Almanya'ya yeni gelenlere gelişlerinden itibaren uyum kursları verilmeye devam edilecek. Bu kursların niteliği arttırılacak. Özellikle çocuk ve gençlerin okul ve meslek eğitimi yapmaları sağlanacak. Yeni gelenlere yönelik hizmet veren danışma merkezleri göçmen örgütlerinin de katılımıyla geliştirilecek. Bu örgütlere mali destek sağlanacak. Süresiz oturma izni, yani yaşama izni, yerleşme izni almak için süre 5 yıldan 3 yıla indirilecek. Mültecilerle ilgili de yeni gelişmeler var. Bunları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle meslek eğitimi yapmakta olan oturma statüsü olmayan kişilere güvence verilecek. Yani sen mesleki bir eğitim yapar, bu işte uzmanlaşırsan diyecekler, sana Almanya'da oturma izni veriyoruz diye denilecek. Diğer ülkelerden gelmekte olan mültecilerle ilgili olarak yeni, pratik ve ilgili ülkelerle anlaşarak yeni düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerin insan haklarını dikkate almasına özen gösterilecek. Çok yuvarlak bir cümle yazılan bu cümle, yani aslında burada gelecek olan yeni mültecilerle ilgili hiçbir yenilik, hiçbir açıklama yok. Bunları önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Devam ediyoruz mültecilerle ilgili duruma. Mülteci başvurusu yapanların bu başvuruları içeriksel olarak kontrol edilecek. Üçüncü ülkelerle mülteci anlaşmaları hukuk devleti ilkeleri gözetilerek yapılacak. Yani neden geldikleri sorulacak. Eğer bu gelişleri, gelmiş oldukları ülkede bir sorundan kaynaklanıyorsa o ülkeyle bunlar konuşulacak, temas edilecek deniliyor. Oturma izinleri olmayan ancak sınır dışı da edilemeyen kişilerle ilgili yeni düzenlemeler yapılarak uzun zaman yaşayanlara oturma izni verilmesi sağlanacak. 5 yıldan fazla yaşayan bu statüdeki kişilere oturma ve çalışma izni verilecek. Arkadaşlar, bu ne demek? Önemli bir madde bu. Artık Almanya'ya
sizin girişiniz 5 yıldan fazlaysa artık statünüz legal olacak. Bu da anlaşılıyor. Yani aslında Almanya kendisi açısından iyilik yapıyor. Kontrol altına alacak. 5 yıldan fazla da eğer girişiniz 5 yıldan fazlaysa da mutlak surette oturum alacaksınız. Kıymetli izleyicilerim, şu anda bugün itibariyle bunlar yürürlüğe girmiş değil. Şimdi hükümet kuruldu, yasama yılı devam ediyor. Federal Meclis'te bununla ilgili yasalar gelecek. Tek tek yasalar geldikten sonra bu statüler insanlara verilecek. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. Almanya'nın yıllık en az 400 bin civarında nitelikli göçmene ihtiyacı olmasına rağmen, nitelikten kastım bir iş konusunda uzman, profesyonel olan kişiler, bunları kastediyorum. Bu kağıt kürek yani bürokrasinin yıkılması kolay olmayacak. Çünkü Almanya bürokrasi ülkesi, Almanya maalesef kağıt kürek ülkesi. Hemen sihirli bir değnek varmış gibi bu hükümet başa geldi, yarın sabah her şey değişecekmiş gibi sakın ola ki beklemeyin. Ama uzun vadede, uzun vadeden kastım en az 2 yıl içerisinde bu yasaların çıkmasını bekliyoruz. Burada şunun da altını çizmemizde sanıyorum fayda var. Almanya maalesef ve maalesef göçmenler içerisinde adeta seçmece karpuz gibi seçme yapıyor. İşini bileceksin, nitelikli olacaksın, buraya başı boş adam istemiyoruz diyor. Şimdi ben bunu bir noktaya kadar anlayabiliyorum. Bunda bir problem yok. Anlayamadığım nokta şu. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri işine gelmeyen göçmeni, mülteciyi Türkiye'de tutmak istiyorlar. Evet arkadaşlar, Türkiye'yi bir göçmen oteli haline zaten getirdiler. Dünyada ne kadar işsiz, güçsüz, göçmen, mülteci varsa hepsinin Türkiye'de kalmasını istiyorlar. Maalesef göçmen yaklaşımları bu şekilde. Ana vatanımız Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi olarak görmeye devam ediyorlar. Sanki Türkiye'nin göçmenlere bakmak gibi bir yükümlülüğü varmış gibi hareket ediyorlar. Ama burada ben suçu Avrupa Birliği ülkelerine, Almanya, Fransa gibi ülkelere bulmuyorum. Suç bizim ülkemizde. Neden? Arkadaşlar, Türkiye'nin dostu değil diyoruz Avrupa Birliği. Müttefiki değil diyoruz Avrupa Birliği. Bunu açık bir şekilde zaten söylüyorlar ve gösteriyorlar. Ama hala Türkiye bunu ısrarla anlamak istemiyor. Burada yapılacak olan şey çok basit arkadaşlar. Hep anlatıyorum. Açacaksın kapıları, gelecek mülteciler. İşin formülü bu. Bir tane dahi mülteci kalmaz o zaman. Hem Türkiye'nin ekonomik yükü azalmış olur. Avrupa Birliği'nin kucağına atacaksın. Bu kadar basit arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomisi belli, gücü belli. Bakamaz, kendi vatandaşına bakmakta zorluk çekiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Euro 15 liraya dayanmış vaziyette. Dolar 12-13 lira olmuş vaziyette. Sen kendi vatandaşına gerektiği kadar müreffeh bir hayat sunamıyorsun. Üstüne bir de göçmenlere bakıyorsun. Formül bu. Açık bir şekilde kapıyı açacaksın. Ondan sonra da hadi bakalım Avrupa Birliği uğraşsın. Göçmene ihtiyacımız var diyorlar. İş gücüne ihtiyacımız var diyorlar. Ama yetişmiş olan, okumuş olan, işinde uzman olan, teknik olan vesaire olanları ver bana diyor. Geri kalanlar Türkiye'nin kucağına atılıyor. Ondan sonra da hadi uğraş bakalım. Ben Türkiye'nin bu konuda gereken adımı atması gerektiğine inanıyorum. Avrupa Birliği arkadaşlar Türkiye için hayalden öte başka bir şey değil. Hiç birbirimizi, kendimizi kandırmayalım. Ben de biliyorum Avrupa'yı, siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı olan yaklaşımını. Eğer Türkiye evet ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diyorsa, açacak kapıları, yok ben girmiyorum diyorsa da
yine açacak kapıları. Hadi bakalım diyecek göçmenlere, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyecek. Arkalarından da su dökmeyecek ki geri gelmesinler. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili sizler de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Daha fazla insana ulaşmamız için lütfen bu videomuzu beğenelim. Aynı zamanda da kanalımıza mutlak surette abone olalım. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum.